Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Domates, biber, salatalık gibi yaz bitkilerinin çimlendirme zamanı geldi. Ata tohumu gibi kıymetli tohumları çimlendirirken o tohumun çimlenip çimlenmeyeceği konusunda akıllarda hep bir şüphe vardır. İşte bu videomuzda %100 çimlenme nasıl sağlanır, çimlendikten sonra fidenin sağlıklı büyümesini ve hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayacak doğruluğu ispatlanmış gerçekçi bilgileri sizlerle paylaşacağım. Doğru çimlendirme nasıl yapılır? Buyurun birlikte izleyelim. Birincisi, toprak. İşimize temeli sağlam atmakla başlıyoruz. Toprak çok önemli. Toprak diyorum çünkü marketten alınan bitki toprağı denilen torf adındaki ürünü toprak sınıfından sayamıyorum. Çimlendirmeyi hızlı yapabilir ancak ilerleyen zamanlarda saksılarda sinekler oluşmaya başlar. Bu sineklerle nasıl başa çıkabileceğiniz konusunda videolar hazırladım. Yukarıdaki linkten veya açıklamalara ekleyeceğim linkten bu videolara ulaşabilirsiniz. Evet, toprak demiştik. Toprak karışımını hazırlamak için ben bu kabı ölçek olarak kullanacağım. Karıştıracağım kabın içerisine 2 ölçek toprak koyuyorum. Organik ve inorganik, yani canlı ve kaya kökenli birçok canlı için barınak olan bildiğimiz bahçe toprağı koyuyorum. İçerisine 1 ölçek Hindistan cevizi torfu ekliyorum. Geleneksel topraktan farklı olarak Hindistan cevizi torfu mükemmel havalandırma özelliklerine sahiptir. 1 ölçekte perlit ekliyorum. Başrol oyuncusu olan perlit hacminin 2-2,5 katı su emebilen bir maddedir. Emdiği suyun 1/3'ünü bitkilere kolaylıkla aktarabilir. Sterildir. pH'i 6,5-7,5 arasındadır. Isı iletkenliği çok düşüktür. Bu nedenle perlit karıştırılmış topraklarda ani sıcaklık değişimleri görülmez ki biz de çimlendirme için 20-22 derece arası olmasını isteriz. Ani düşüşler işimize gelmez. Perlit suyu tuttuğu için bitki sulaması diğer toprakların 1/3 kadardır. Çimlendirme için stabil neme de ihtiyacımız var. Mineral açısından zengin olan perlit tohumun gelişiminde büyük rol oynar. İkincisi, tohum. Yarım adet aspirini ezip 1 bardak suyun içerisinde eritiyoruz. Koraspin olmayacak. Normal aspirin kullanıyoruz. Bu videoyu izlerken amma uğraştın, tohumu at toprağa çimlenir, bu kadar uğraşmana gerek yok diyecek olanlar vardır. Onları da anlıyorum. Nasıl insanlar için çocuklukta anne sütü önemli ise bitkilerin çimlenme ve filizlenme zamanlarında da besin çok önemlidir. Ki ilerleyen süreçte dirençli ve hastalıklara dayanıklı olup bol bol sağlıklı ürünler versin. Aspirinin hiçbir zararı yoktur. Aksine içerisindeki salisilik asit tohumdan itibaren bağışıklık sistemini güçlendirecektir. Tohumların hangisinin çimlenip çimlenmeyeceğini bir gün suda bekleterek ayırt edebiliriz. Çimlendireceğimiz tohumları bu aspirin karışımlı suda bekleteceğiz. Küçük bardaklara koyduğunuz tohumlara aspirinli suyu aktarın. Kullanacağınız çimlendirme kaplarının altlarında delikler olmasına dikkat edin. Bu drenaj delikleri fazla suyun akmasına ve gerektiğinde toprağın su emmesine yardımcı olacaktır. Zengin toprak karışımımızı viyolün deliklerine dolduruyoruz. Viyolümüzü suyu tutabilecek bir tepsinin üzerine yerleştiriyoruz. Çoğunlukla toprağı buradan sulayacağız. Tohumlara suyu alttan vermenin avantajları vardır. Kökler suya ulaşmak için uzayacak ve kök gelişimi artacaktır. Tohumları ekmeden önce toprağın üstünü iyice ıslatıyoruz. Az önce toprağa eklediğimiz perliti kesinlikle eksik etmeyin. Toprak sıkışmasını önleyerek daha iyi kök gelişimi ve bitkiler tarafından oksijen alımına olanak tanır ki çimlendirmede sıkışık toprak istemeyiz. Bu genel bitki sağlığını ve büyümesini iyileştirir. Tohumları neden ıslattık? İşte buradaki örnek gibi. İçi boş, çimlenmeyecek olan tohumlar suyun üstünde yüzmeye devam ederken içi dolu ve çimlenmeye hazır olan tohumlar suyun dibinde. Suyun üstünde olanları atıp dibe çökmüş olanları kullanmalıyız. Sağ elimdeki tohumların hepsi bozulmuş.
hepsi suyun yüzeyinde. Saklama koşullarından dolayı bu başınıza gelebilir. Sol elimdekiler ise gayet sağlıklı. Hangi tohumu hangi derinliğe ekmeliyiz? Evet, bu çok önemli. Her tohumun köklenip filizlenmesi için içerisinde barındırdığı bir enerjisi, yakıtı vardır. Örneğin mısır tohumu. Bir cetvel yardımıyla boyunu ölçüp 3 katı derinliğe ekmelisiniz. Mısır tohumunun boyu yarım santimetre ise 3 katı olan 1,5 santimetre derinliğe ekilmelidir. Her mısırı tek tek ölçmenize gerek yok. Birini ölçün yeter. Ölçtüğünüz uzunluğu bir çubuğa işaretleyip ekeceğiniz derinliği sabitleyin. Yaklaşık bu ölçüyle mısırı ekerseniz zamanında köklenir ve kendisini enerjisi bitmeden toprağın üstüne çıkarır. Aynı işlem salatalık, domates, biber gibi tüm tohumlar için uygulanmalıdır. Çok derine ekerseniz toprak üstüne çıkarken enerjisi tükenir. Çıksa bile tohumun kabuğunu yaprak ucundan atacak gücü kalmayabilir. Değer verdiğiniz bir ürünün tohumu var ve riske girmek istemiyorsanız ata tohumu gibi siz olun, anlattıklarımı dikkate alın. Sosyal medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki benim gibi doğru içerik hazırlayanların videolarına da bazen şüpheyle yaklaşanlar olabiliyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz ölçüye göre toprakta delikler açıyoruz. Bir gün aspirinli suda bekletip de dipte olan tohumları tek tek deliklere atıyoruz. Aynı çubuk yardımı ile delikleri kapatıyoruz. Daha sonra bol bol ıslatıyoruz. Hangi tohumu ektiysek etiketini yapıştırıyoruz. Üçüncüsü, gelişim ortamı. Çimlendirme için ortam sıcaklığı 20-22 derece olmalıdır. Çimlendirme toprağı çok sıkışık olmamalı. Toprak hava almalıdır. En çok sıkıntı yaşanan ise toprağın nem oranıdır. Toprak çok ıslak olur ise tohum çürür. Çok kuru kalır ise çimlenmeye başladığında ihtiyacı kadar suya ulaşamayan kökler kurur. Parmağınızla toprağın üstünü kontrol edin. Nemli ise sulamayın. Hafif kurumaya başladığında tepsisine su ekleyerek toprağın suyu emmesini sağlayın. Tepsi yok ise üstünden de sulayabilirsiniz. Çimlenme başladığında ilk 2-3 gün günde sadece 1-2 saat güneş görsün. Daha sonrasında günde en az 4-5 saat güneş görmesini sağlayın. Güneş görmeyen fideler güneşe ulaşmak için gereksiz boylarını uzatırlar. Fidelerin cılız bir şekilde boylarını uzatmasının sebebi güneşe doyamamalarındandır. Bu sıkıntı ve çözümü ile ilgili bir video hazırlamıştım. Videoya yukarıdan ya da açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Çok yakında yayınlayacağım videomda fideyi saksıya ya da bahçeye dikerken yapılması gereken sırlardan bahsedeceğim. Gelecek olan videoyu izlemenizi öneririm. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.